Herkese merhabalar. Yeni bir Kontrol F programı ile tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerle iklim değişikliği ve iklim değişikliği bağlantılı göç problemini konuşacağız. Aslında göç, yeni bir fenomen değil. Göç insanlık tarihinin en başından itibaren, oluşmuş bir durum ve çeşitli sebeplerle günümüzde de tekrarlanan şekilde yaşanıyor. Bazen iradi, yani gönüllü şekilde göç ediliyor. Bazen daha iyi yaşam standartlarına kavuşmak için, bazen zorunluluktan, yani, işte, savaşlarda vs.den göç edilmek zorunda kalıyor. Bazen, ülke içinde de göçler söz konusu oluyor. Çok çeşitli sebeplerden kaynaklanabiliyor bunlar da. Ama yeni bir aslında gündemimize gelen yeni bir konu, yeni bir göç olgusu var ve aslında ilerleyen zamanlarda da hem ülke gündemlerini hem de uluslararası gündemleri, çokça işgal edecekmiş gibi görünen bir problemden bahsedeceğiz bugün. O da iklim temelli göç meselesi. Şimdi tabii iklim temelli göç meselesine baktığımız zaman, önemli bir güvenlik problemi olduğunu söyleyebiliriz ve sadece bir güvenlik problemi değil, çok boyutlu bir şekilde karşımıza çıkan bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Bunun ekonomik boyutu, kültürel boyutu, güvenlik boyutu, uluslararası hukuk boyutu, birçok boyutu bir arada elde etmemiz gerekir. Daha doğrusu değerlendirmemiz gerekir. Bu noktada iklim temelli göç dediğimiz zaman bizim için çok önemli kavramlardan, çok önemli tartışılması gereken meselelerden bir tanesi de şu: normalde, tartıştığımız göç konuları aslında, bir şekilde geri dönüşü olan, hareketler. Yani, işte, başka bir ülkede yaşamak ister, orada eğitim almak ister, turistik olarak gitmek ister, gönüllü şekilde gider, geri dönebilir, bir vatanı olur. Ya da bir savaştan kaçarak başka bir ülkeye sığınır. Yine oradaki istikrar sağlandığı zaman geri dönebilecek bir fiziki coğrafyası olur. Ama bu noktada iklim temelli göç dediğimiz zaman biz aslında önemli özelliği, en önemli özelliği, en önemli noktası, geri dönüşün olmadığı bir göçten, bir toplumsal hareketten bahsediyoruz. Yani bu noktada baktığımız zaman gerek fiziki olarak belki ülkesi kalacak ama yaşanmaz durumda olacak. Yani topraklar, artık verimli olmayacak, su kaynakları ortadan kalkmış olacak, yine geri dönme imkânı olmayacak. Ya da ada devletlerini düşünürsek iklim değişikliğinin etkisiyle sular altında kalacak ve yine geri dönebileceği bir, şey oluşmayacak, bir, durum oluşmayacak. Bu noktada aslında önemli problemlerden bir tanesi de vatandaşlık problemi. Çünkü artık sizin bir pasaportunuz, bir ülkeniz, bir toprak parçanız olmadığı için yeni bir yerde, yeni bir statüde yaşamanız gerekecek. Bu da aslında konunun bir başka boyutu olan uluslararası hukuk boyutunu gündeme getirecek. Şimdi iklim değişikliğinin etkisinin artması, aynı zamanda, doğal afetlerin sıklığının, vuruculuğunun, etkisinin, şiddetinin artması, aslında bazı gelişmeleri birbiri ardına getirmeye başladı. Bunlardan bir tanesi, bu konuya olan ilginin somut raporlaşmış hallerinden biri olan 2011 yılında Uluslararası Göç Örgütü tarafından, yazılan bir rapor. Bu raporda iklim değişikliği, göç ve kritik uluslararası göç değerlendirmesi isminde bir rapor. Şimdi bu raporda insan kaynaklı olan iklim değişikliği nedeniyle, ortaya çıkabilecek olan göç olayları ve bunların güvenlik boyutunu, bunların etkilerini değerlendiren ve önümüzdeki 10 yıllarda, çok önemli bir göç hareketinin yaşanabileceğini ortaya koyan bir rapordan bahsediyorum. Bunun dışında, 2015 yılında kurulan Vulnerable 20, yani V20 ülkeleri grubu iklim değişikliği müzakerelerinde önemli bir rol oynadı. Hatta iklim değişikliği müzakerelerinin hedefi olan 2100 yılındaki, sıcaklık artışını 2 derecede tutma hedefini Avrupa Birliği'nin de desteğiyle 1,5 dereceye çekebildi. Öyle bir metne, Paris Anlaşması'na bu şekilde bir hedef olarak güncellendi. Bunun nedeni de şuydu: bu Vulnerable 20 ülkeleri 2015 yılında o 20 ülke olarak kurulmuşken bugün 70 ülkeyi ve 1,5 milyar insanı temsil ediyor.
Bu Paris İklim Anlaşması müzakerelerinde Vulnerable 20 ülkeleri şunu söyledi: "Bugünün müzakere çerçevesinde ve bugünün hedefleriyle bizim, yaşama şansımız yok." dediler. Yani bizim, ülkelerimizi kaybetme riskimiz var. Suların yükselmesiyle ya da, su kaynaklarının ortadan kalkmasıyla, toprakların verimsizleşmesiyle biz, yaşam alanlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Bugünün iklim değişikliği müzakereleri, çerçeveleri ve taahhütleri bizim hayatta kalmamıza yeterli değil. Bu Vulnerable 20 ülkeleri aslına bakarsanız önümüzdeki dönemlerde en fazla göçle gündeme gelecek olan ülkeler. Ve bu tabii ki artık vatansızlıktan bahsettiğimiz için demin bahsettiğim çok boyutlu uluslararası hukuka kadar ki olan, bütün boyutları ile uluslararası gündeme oturacak olan, bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Birkaç tane örnek verelim. Vulnerable 20'nin söylediği ya da iklim değişikliği güvenlik bağlantısıyla alakalı. Yani hiç şu anda günümüzde bu şekilde yaşanmış bir problem var mı? Aslında, Pasifik'te Tuvalu Adası var ve burada artık bariz bir şekilde suların yükselmesiyle belli bir tehditle karşı karşıya kaldıkları için bu adada yaşayanların göç edebilmesi, yer değiştirebilmesi için, Avustralya hükümetinden yardım istemişler. Bunun dışında Suriye'deki iç savaşın da iklim değişikliğiyle tabii ki tek nedeni bu şekilde söylenemez ama iklim değişikliğiyle açıklayanlar, buraya bağlayanlar var. Çünkü yaşanan kuraklıkla su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi ve tarım alanlarının bozulması köyden kentlere ya da kırsaldan kentlere göçü hızlandırmış. Bunu da istikrarsızlığı, işsizliği arttırdığı ve Arap Baharı'na yol açtığı, bu şekilde bir istikrarsızlığa yol açtığı yönünde çalışmalar yapanlar var. Bunun dışında Sahra Altı Afrika'da kasırgalar ve sellerin yaşam alanlarını, toprakları, arazileri, su kaynaklarını, verimsiz hale getirmesinden dolayı bir insan hareketliliğinin olduğundan bahsedebiliriz. Kuzey Mali yine aynı şekilde arazi bozulmalarından siyasi istikrarsızlığa sebep olduğu, ve bunu körüklediği, bunun da insan hareketlerine sebep olduğu bu istikrarsızlığın örneklerden bir tanesi. En önemli verilen, aslında iklim değişikliği güvenlik bağlantısı ve iklim değişikliği göç bağlantısıyla, ilgili verilen en önemli örneklerden bir tanesi de Darfur'da karşımıza çıkıyor. İklim değişikliğinin etkisiyle, buradaki hem su kaynakları hem tarım arazilerinin ortadan kalkmasıyla beraber, insan yer değiştirmeleri, yani 2,5 milyon insanın yer değiştirdiği, 450.000 insanın da öldüğü söyleniyor. Ve buradaki bu tablo, yani, iklim değişikliğinin de etkisiyle gerçekleşen su kayıpları, arazi kayıpları buradaki etnik gerginliği arttırdı ve buradaki etnik çatışmalarda bu insan kayıplarının ve şeylerin de, yer değiştirmelerin, göç hareketlerinin de önemli bir sebebi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Her geçtiğimiz dönemde, iklim değişikliği, ısınma, yağış ve, sıcaklık paternlerindeki bozulma, okyanusların yükselmesi, denizlerin yükselmesi, kuraklıkların artması, toprakların, arazilerin bozulması gibi bize dönecek ve bu yeni gerginliklere ve göç hareketlerine sebep olacak. Aslında bu noktada tam da bir uluslararası hukuk konusu. İklim temelli göç öncelikle yatay, sonra dikey şekilde gerçekleşecek. Yatay gerçekleşmesi aslında şu manaya geliyor: ülke içerisinde artık bir bölgede yağışlar iyice azaldı, su kaynakları azaldı, araziler bozuldu. Bu noktada insanlar ülkenin daha elverişli, yaşamaya elverişli bölgelerine taşınacak. Buna biz yatay, şekilde bir göç hareketi diyoruz. Ama ülke tamamen ortadan kalktı ya da ülke genelinde çoğunlukla, yaşanmaz hâle geldi gibi durumlarda ise dikey göçlerden, yani ülkeler arası göçlerden bahsediyoruz. Yani siz bir ada ülkesisiniz, mesela Pasifik Okyanusu'nda ve, tamamen, adanız, yani ülkeniz, toprağınız suların yükselmesiyle ortadan kalktı ve yaşanmaz bir noktaya geldi. Artık sizin için göç elzemdir ve dolayısıyla da bu bir temelde vatandaşlık problemidir.
Şimdiki sorular şu, uluslararası hukuk boyutu var dedik bu konunun. Soru şu, bu ülkeler nereye gidecek? Bu ülkedeki vatandaşlar nereye gidecek? Kimler kabul edecek? Hangi şartlarda isimlendirilecekler? Herhangi bir pasaportları vesaire olacak mı? Bugün uluslararası hukukta net bir şekilde bu tür bir göç hareketi için herhangi bir isimlendirme de yok. Yani çok isimlendirme konuşuluyor. İşte iklim mültecileri, iklim göçmenleri, iklim temelli göçmenler gibi. Ama bunun resmi uluslararası hukukta bu tür göçmenlikle alakalı bir düzenleme, bir çerçeve, bir dokümandan bahsedemiyoruz. Dolayısıyla uluslararası hukuk anlamında da bu noktada bir eksiklik var ve bu muhtemelen problem bir güvenlik problemi olarak yaygınlaşmaya başladığı zaman daha çok bunun üzerinde uluslararası toplum duracak ve böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu mutlak şekilde ortaya çıkacak. Dolayısıyla bugün sizlerle önemli bir fenomen olan iklim değişikliğiyle bunun bağlantılı problemlerinden birisi olarak göç konularını konuşmak istedik. İklim değişikliği her bölgeyi, her ülkeyi, her kıtayı farklı farklı etkileyen, farklı sonuçlar doğuran bir fenomen aslında. Bu sonuçlardan bir tanesini de biz göç olarak tanımlayabiliriz. Çok ciddi ve çok boyutlu bir problemler kümesi olduğunu söylemek mümkün. Benim bugünlük söylemek istediklerim bunlar. Yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Bir başka programda haftaya tekrar başka bir konuyla sizlerle bir arada olmak isterim.